Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün İkizdere'ye bağlı Petran'a doğru çıkıyoruz. Petran'da ne var? Lazboard var. Yani Petranboard diyorlar ona aynı zamanda. Bugün kendi aracım yok. Aziz abi dedi ki yukarıda çok kar yağıyor. O yüzden hiç arabanı riske atmaya gerek yok. Bugün böyle arazi şartlarına daha uygun bir araçla mevcut konuma gidiyorum. Bu sefer kamp yapmayacağım. Orada bir yayla evi var. Aziz abi dedi ki yayla evine kalırız. Kamp yapmaya gerek yok. Şartlar zaten çok ağır. Asıl amacımız şu. Orada Lazboard kayak şenlikleri var. Biz de bir gün önceden gidip yerimizi alacağız tabii ki. Oradaki güzel manzarayı, doğayı, her şeyi tadacağız. Bir yayla havasını sezdikten sonra bir şey yapacağız artık yani. Yukarı çıktıktan sonra hep beraber macera dolu bir videoya başlayalım. Orada ne yapacağız? Yemeğimizi yiyeceğiz güzel. Petranboard yaparız bugün. Günü değerlendiririz. Ondan sonra akşam çay, muhabbet kuzinanın başında. Sabah güzel bir koleti yapacağız. Koleti. Yağ, minci. Şimdi koletin ne olduğunu bilmeyenler de var. Koleti ne? Ekmek işte. Ufak bazlama tarzı bir şey ama Evet. işte. Ekmek hamurundan yapılan bir şey. Ondan sonra yarın şenlik var zaten. Lazboard yapacağız. Lazboard yapacağız artık. Aynen. Şimdi arkadaşlar Petran'a geldik. Aziz abi arabayı park ediyor oraya. Oha. Abi şu aradan aşağı inin hemen. Hemen o. Keşke snowboard'um alsın. Ben onu diyecektim, sen unuttum biliyor musun? Senin snowboard'un olduğunu biliyorum ben. Bayağı pis var ya. Ali. Yok abi böyle bir şey. Aha abi geldi. Aynen. Biz de geliydik ayağı oldu. Biz bunu eğlence halinde Petranboard diyoruz. Şenliğimiz oluyor Petran'da. Geliyoruz buraya. Aha. Kendimiz 2-3 gün önceden, bir hafta önceden geliyoruz, kayıyoruz. Karın tadını çıkarıyoruz. 1 metre, 1,5 metre kar yağdığında geliyoruz buraya işte. Oo süper. Şu anda Neyse tamam. bu çubukla denge mi sağlıyorsunuz? Evet, hem dengeyi sağlıyoruz hem yön veriyoruz. iki tarafa. Ha şey sağa sola vururken çeviriyorsun kendini onu. Evet. Müthiş ya. Valla snowboard'dan çok bir farkı yok. Her şey iyi güzel hoş ama burada tabii ki bir lift olmadığı için 2 dakika kayıyorsun 20 dakika yukarı çıkıyorsun.
herhalde yörede Lazbort diyorlar buna. Evet, Lazbort diyorlar. Aslı Petranbort. Petran da bu yörenin ismi olduğu için Petranbort diyorlar. Petranbort diyorlar, evet. Yani kimileri kızak diyor, kimileri üzme tahtası diyor. Ben genelde kızağı tercih ediyorum. Eskiler tabii bu şekilde değil büyük ihtimalle. Yani ulaşım olmadığı için, araba yolu olmadığı için buralara. Ta 80'li yıllardan sonra araba yolu çıkmış buraya. Hasta falan olduğu zaman Kamanın Dibi denilen bir yer var. Oraya kadar yol vardı. Tabii bunu daha geniş, yani kızak gibi diyelim yani bu şekilde daha geniş hastalarını koyup oraya indiriyorlardı. Oradan işte araba veya herhangi bir şeyle hastalarını götürüyorlardı. Kaç rakım abi burası? Burası 1920. Burası 1900 rakım olduğu için çok fazla kar yağışı alıyor Tabii ki, burası. tabii ki. Şimdi ulaşım o yüzden zorlaşıyor. Eskiden de ne vardı? Şimdi buralar çok sarp araziler olduğu için Evet. birisi hastalandığı zaman taşımak için bu tahtaları kullanmışlar. Bunu kullanıyorlardı, evet. Rahat bir şekilde inelim diye aşağıya Rahat doğru bir şekilde inmeyelim. bir de şimdi merkez o Kamanın Dibi dediğim yerde, Evet. oralarda işte terziler, işte demirci dükkanları falan. Yani merkez orasıydı, çarşı gibi diyelim. Buradan insanlar biniyorlar kızaklarına. Oraya iniyorlar. Aşağıya doğru iniyorlar. Tabii. Oradan ihtiyaçlarını görüyorlardı. Baştan işte kızakları ellerine alıp tekrar köye çıkıyorlar. Yani 20-30 yıldır, belki de 40 yıldır daha o işler kalmadı tabii. Yani artık bir eğlence. Yani tabii. O zamanki şartlar araba yoktu. Yoktu tabii Şimdi ki. araba olduğu için artık Evet. bu tamamen bir keyif işine Tamamen döndü yani. keyif işine Biz döndü. nasıl snowboard yapıyoruz? Abi bildiğin Evet. snowboard. Evet. Ama çok eski tabii bu. Hani Vallahi- dedeleriniz falan yapıyor muydu? Şöyle söyleyeyim, bizim büyük babamız vardı, 1825 doğumludur. Onlar biniyorlardı, onlar da babalarından görmüş. Artık ne kadar eski, daha eskisi var mı bilmiyorum. Peki abi yapılışında böyle özel bir püf nokta var mı? Yani sadece tahta mı yoksa bir şeysi var mı? Nasıl Şimdi yapılıyor? Yani? şöyle tercih ediliyor, en iyisi burada bulunan şu armut ağaçları var. Yani o çok sert olduğu için, Evet. çok su çekmediği için onunla yapılan kızak daha güzel olur. Bakın şimdi bunun armut çok sert bir ağaç olduğu için su çekme özelliği yok bunun. Su çekmez kolay kolay. Onun için de yapışmaz kara. Ne? Yapısını bozmuyor. Şimdi bu ikisi armut, bunlar gürgen. Fırınlanmış gürgen ağacı. Ha. Ama şunun rengine bakarsan, bir de şuna bakarsan belli oldu zaten. Bu zaten şu anda tamamen pürüzsüz. Evet. Burası biraz daha tırtıklı. Ağacın özelliği en iyisi bu armut ağacından yapılmasıdır. Bir de buranın armutu olursa sert olduğu için, Daha sert, iklimde değil mi? sert. Kesinlikle şeyi yok ama tabii bu değneği direksiyon olarak kullanıyorlar. Bunu şimdi ilk yapıldığı zaman ham tahta olduğu için, hiç kayılmadığı için, kar suyu yemediği için sobanın üzerinde, kuzinanın üzerinde diyelim. Güzelce ısıtıyorlar. Bir iç yağ sürüyorlar ona. O iç yağ... İç yağ dediğimiz hayvanın yağı. Evet, hayvanın yağından, evet. O onun içine işliyor. Zaten bir zaman kaydıktan sonra tahta alışıyor. Daha ona da gerek kalmıyor. He. Ama 3-4 yılda bir tekrarlanabilir o. Ya Yani bu aynı iç yağ şeye sürüyoruz. benziyor. Şimdi biz snowboard yaparken snowboard'un altı çiziliyor abi, tamam mı? Çizildikten sonra onun bir vakslama işi var. Cila gibi bir şey herhalde. Cila gibi, evet, kayganlaşması için Evet. zeminini daha pürüzsüz hale getirmek için vakslama işlemi var. Evet. Bu da aynı onun gibi Bunda işte- hayvanın iç yağıyla. Eskilerimiz abi yöntemini bulmuşlar. Zaten yani. biliyorlar. Doğal organik Evet, yöntemlerle. evet, aynen. Biraz da çalışma mantığını abi anlatabilir misin? Çalışma mantığını hemen. Çok hızlandığın zaman, durmak istediğin zaman şu öndeki ayağı boşluyorsun. Bütün yükü şöyle arkaya veriyorsun. Şunu da şöyle kaldırıyorsun. Kaldırdığın zaman Arka tarafa verdiğin zaman tabii şu kısımdan fren yapmış evet, oluyor, fren şu yapıyorsun. kısımdan. Karları sağa sola atıyor, fren yapmış oluyorsun. Anladım. Ama hızlı gitmek için buraya basıyorsun. Şu ön tarafa basıyorsun. Bunda kendini bırakıyorsun artık. Tabii ön tarafa verince direkt Tabii yol ki. alıyor tabii, Evet. hızlanıyor. Normal snowboard'da böyle kenarlarında çelikler var. Snowboard'da kayarken böyle yan dönüp eğim verdiğin zaman o zaman fren yapıyorsun. Bunda sadece bunu dik pozisyonda yapıyorsun. Evet. Aslında mantık aynı aslında. Değil mi? Aynen. Böyle gidiyor. Ah, süper. Eskilerimiz bulmuş ya sistemi. Burada kamp değil abi, evde kalacağız. Ama eski ev, yani 200 yıllık ev. Yani 200 yıllık. Tabii tabii, çok eski Aa, ev. O zaman yavaş yavaş gidelim, Gidelim. ya. Söyleyeceksin ha. Tabii abi, Ama kamera doğal öyledir. olduğun gibi- Tamam, oralarda Olamıyorsun. sorun yok ki. Ama Oralar hep doğal kesik. olduğun gibi olamayasın ki. Yine olamıyorsun değil mi? He. Abi ben ilk YouTube'a başladım. Ben kameraya bakamıyorum bile konuşmaya. Dilim tutuluyor. İlk videolarımı izle bak, fark Öyle edersin yani. Tabii. Ciddi mi diyorsun? Tabii ben çok şeydim yani. Böyle tutunca ne diyeceğim unutuyor. Yok, insan Dilin gelir kekeliyorsun, ya. konuşamıyorsun. Ev gömülmüş resmen ya. Benim diyorum duman nereden çıkıyor?
Pantolonunu hemen çıkar burada sileceğiz onu. Sileceğiz. Ne arıyoruz abi? Mustafa'cığım geç sileyim. Sobaya mı gideyim yoksa? Her şey tamam sen direkt geçebilirsin Mehmet. Ben sonra odun modun işlerini ayarladım. Burası var ya. Çok eski bir ev. İçeri girdiğin zaman görürsün köşelerde. Çok eski şeyler var. 350 yıllık çelik zırh var. O büyük dedemin söylediğim. 350 yıl. Nerede? Savaşta mı kullanın? Çok eski. Artık babasından mı kaldı ona bilmiyorum. Allah Allah. Hatta bazı yerler çürümüş. Orada asılmış. İçeri girdiğimiz zaman çok merak ettim göreceğiz. abi. İçeri Vallahi. girdiğimiz zaman. Bu zaten Petra'nın en eskileri biziz. Öksüzler yani. Nerede ha bunu yer vereyim sana içindeki? Ver şişini ver. Odun inceltiyoruz. Var orada ince odunumuz var. Bak şu da kuru. Vereyim mi az daha? Tamam yeter bu. Ha bunu da vereyim istersen. Abi tam baş craftsın ha yeminle. Ha bunları da Mehmet abine ver oğlum. Onları da koysun ona. Mustafa'cığım içeri geçebiliriz yavaş yavaş. Geçelim abi. Onların sana ne olduğunu başkan geldi mi açıklar. Tam dağ evi ya. Gerçek dağ evi. Aha zırh. Bahsetti vay be. Abi savaş zırhı ya. Aynen. Bu ne? Yay mı bu? O şey, onu sırta alıp şey asıyorlar değil mi Mehmet? Su Evet, taşımak su için. taşımak. Kuzu şiş yiyeceğiz inşallah. Aynen yarın göreceğiz sabah. Bunlar biraz... Sabahleyin bir şey göremezsin Aziz abi. Görürüm ben seni abi. Sabahleyin beni yatakta görürsün abi. Göreceğiz bunu. Bak en aza indirgiyorum işini. Sen şimdi akşam yatmadan önce hamuru yoğuruyorsun. Koyuyorsun kuzunun arkasına. Sabahleyin kalkıyorsun. Ha sabahleyin kalkıyorum. Hamur gelmiş. Koletleri güzelce açıyorsun tepside. Onları tespide biraz bekletiyorsun. Onlar biraz daha celiler. O yoğurduktan sonra biraz daha şişiyorlar biliyorsun. Allah'ını seversen. Başka? Onlar şişti mi sobayı çok yakmıyorsun ama. Haşlanılır. Ağırdan. Onları pişiriyorsun. Bizi de kaldırıyorsun. Afiyetle gelip Tabii yiyoruz. geliyorum sana da bir nenni söylerim sana rahat uyanma. Uyandırmak için nenni söyleyeceğim aç. Yoksa bunu bomba atsan ha kalkmaz. Benim kapımı atsam ben uyanırım biliyorsun. Kafesini atsan uyanırsın yani. Onun üzerine motorla sarıştık işte. Eksik ağızlar vardı onlar ettik. Dedi ki nasıl yani ya? Bir şey duymadım dedi. Hiçbir şey duymadım. Motor dediğin Alman ha. 0.38. Kıyamet kopaya örüyor. Yorgun oluyorum bazen başkan. Bazen mi? Yani üstüne sıcak kalıyor değil mi? Tabii. Hem burada da biraz daha pişiyor. Bismillah. Dağ var ya. Abi lokum gibi ya. Yani 1,5 döküyorum yani. 1,5 dök. Bismillahirrahmanirrahim. Evet mayasını ayarlıyor. Abi. Suyu yaptın mı? Ilıkta. Aha. Daha ne yattın hadi de. Şimdi buradaki su köy suyu olduğu için donmasın diye buradaki musluğu sürekli açık bırakıyorlar. Lavabonun kenarındaki buzları görebiliyorsunuz. İstiyorsan ayılma.
Oğlum başına Honda, conta yakarsın conta. Yol mol yok. Öyle var kamera. 1,5 metre. Nerede kim gidecek oradan aşağı? Kar mı yığmış orayı dozer? Ayarlayacaksın. Şu anda katı mesela. Öyle oldu. Ha bu sefa aldım. Reis. Attırmaz diyorum da sonra kızıyorsun bana. Adam sessiz ol değil. Bu nasıl bir insandır, bu nasıl bir Ne de şansım vardı ya Aziz abi. Ben dün akşam alarm kırmayı unuttum. Saat 9'a 6 geçe uyandım. Kar lastikleri değil yoktu ama. Nasıl lastik var ha? Kalın düşmüş. 4 mevsim. Seninki gibi ha. Selçuk abi bana bir zırhtan bahsetmişti. Onu göstermeyi unuttum size. Şimdi o zırhı anlatacak bize. Yani büyük babamın büyük babası. Çok eski olduğu için tabii 1825 doğumlu İmam büyük babam. Belki babasından kalmış ona. Bu onun zırhı. O üstteki gözlükleri de o zamanın gözlükleri artık güneşten korunmak için büyük ihtimalle. O da işte büyük babamın büyük babası. Onun gözlüğü. Evet. Kasaturası var. Tarih kokuyor. Sapı falan çürümüş. Burada matarası var, su kabı. Çok eski kablar. Bundan keçilerimiz vardı önceden bizim daha. Kıl çorap dokumak için ip, keçi yününden ip. Burada tarihler var. Yanlış değilsem 1920'lere falan geliyor. İstanbul'da medresede okuyordu. Onların tarihleri var. Oradaki öğrenciler birbirine hatıra olarak bunları yazmış. Eski yazı. 1300 küsür de 1920'lere falan geliyor. 571 yıl mı ne var? Ha, Zannedersin tamam. Hicri ile miladi arasında. Şimdi arkadaşlar biz kahvaltıyı yaptık. Yemeği de sağlam yedik. Enerjiyi depolayalım diye. Şimdi şenlik alanına gideceğiz. Orada kıyamet kopuyor. İnsanlar hep o tarafa kaymak için gelmişler. Bir de şenlik alanına gidelim. Bir de oraya gösterelim size. Ondan sonra artık Allah kerim. Selçuk abi şimdi çıkacak mıyız oraya? İnşallah, inşallah. Yazdın onu Mustafa. Isınmak için abi. Evet. Tütçeme vur. Şimdi insanlar bu oyunu izlerken anlam veremiyorlar. Diyorlar Aynen. ki elektrik mi verdiler? İnsanlar ısınmak için bu oyunu türetmişler burada. Haydi yolun açık olsun. Abi sekince attı beni üstüne. Ah. Selçuk abi.
Oba! Borçlular da burada. He. Adam gördün mü kızaklar ne kayıncı değil. Ya. Attı beni üstüne, götümün altından çıktı tahta. Basmayısın ha da ağırlık yok ha. Sen sabit değilsin ki. Evet. Gözlerime görme selam söylemiş bana. Sayırım yelkeni yeni sevdalıklara. Ben babamın oğluyum. Yaptım atlama sayamadım kapakta beni. Bizim sevdalımız geldi kapakta beni. Adrenalin, heyecan, eğlence hepsi bir arada. Her yıl gelinmeli diyorum. Kara rağmen her şey mükemmeldi. Her zaman tekrar yeniden. Süper. Harika. Sizin bir görüşünüz var mı? Ya yerli bir snowboard festivali kesinlikle herkesin tatması gerekiyor. Öneriyorum. Arkadaşlar Lazboard serüvenimizin sonuna geldik. Böyle keyifli bir gün oldu bizim için. Ahşap rekorlu yayla evi de güzeldi abi. Orada özellikle onun dedelerinden kalma zırh çok dikkatimi çekti. Paslanmış zaten, böyle delik deşik olmuş. Resmen hatıra anı kokuyordu yani evin içi. Akşam da keyifli bir gündü. Öyle düşünüyorum abi. Var mı söylemek istediğin bir şey? Allah Mustafa ayağına sağlık. Seni misafir etmekten çok memnun oldum. Eyvallah abi. Ben de çok teşekkür ederim. Bayağı yardımcı oldun bana. Sağ olasın. Arkadaşlar yani snowboard gibi değil ama benziyor. Lazboard'un sistemi uzaktan baktığında sadece bir tahta gibi görünüyor ama değil bence. Onun da bir sistemi, incelikleri var. Bunu da ben bu videoda öğrenmiş oldum. Daha doğrusu beraber öğrenmiş olduk. Böylelikle videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.